2024 için önce global resme bir göz atalım. Dünya genelinde faiz arttırımlarının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fed'in faizleri %5,5 seviyelerine getirmesiyle piyasa artık bir süre sabit kalmasının ardından ne zaman inişe geçeceğini kestirmeye çalışıyor. Keza Avrupa Merkez Bankası da öyle. Uzun süreli yüksek faizin şirketlere zarar vermesi, piyasanın likiditeye sıkışması, ayrıca işsizliği arttırmasından dolayı bu indirimlerin gelmesini bekliyorum. Peki 2024'te neye yatırım yapılabilir? Kendine Milyoner kanalındasınız. Yatırım ve kişisel gelişim konularında yeni içeriklerle her hafta karşınızdayım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle size işin mantığını anlatarak başlamak istiyorum. Akıllı para ve faiz sarmalı. Ülkemizde hala faiz artışları sürüyor. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde genel olarak borsadan, gayrimenkulden paralar mevduata ve tahvillere akar. Kim %50 bedava parayı istemez ki? Borsada belki %60 kazanacaksınız ama %10 fazla getiri için kaç kişi bu riski alır? Paranın tamamını faizle tutun demiyorum. Çünkü enflasyona yenilirsiniz. Ama ucuz kalmış enstrümanlardan toplamak için beklerken paranızı orada değerlendirebilirsiniz. Bir yerde bedava para varsa sıcak para oraya akar. Dünya genelinde de para akışı bu şekildedir. Buna akıllı para diyoruz. Akıllı para, kurumsal yatırımcılar, piyasa profesyonelleri, merkez bankaları ve fonlar tarafından kontrol edilen sermayedir. Bizim de yıl boyunca akıllı parayı takip etmemiz lazım. Hangi merkez bankası daha çok faiz veriyorsa para da oraya akar. Tabii ki CDS'lerin düşük olduğunu varsayıyorum. Borsa ve sektör önerisi. Eğer 2024 yılında borsada yatırım yapmaya karar veriyorsanız size birkaç tavsiyem olacak. Bu dönemde kredi faiz maliyetleri oldukça yüksek. Borçlu şirketlere dikkat etmenizi öneririm. Şirketin alacakları ve borç dengesini iyi analiz edin. Borç faizi büyük bir gider kalemi haline gelebilir. Diğer bir dikkat etmeniz gereken şey ise şirketlerin kasasında ne kadar döviz bulunduğudur. Faizler ne kadar yüksek olursa olsun, seçim sonrasında doların hareketinin hızlanacağı, döviz borcu olan şirketlerin de zorlanacağı bir yıl olacaktır. Yüksek faiz ortamında ülkemize para girişi mutlaka olur. Yabancı sermaye gerek tahvil piyasası gerekse ucuz kalmış şirketlerden toplamaya başlar. Tabii bunun öncesinde dolarda belirgin bir yükseliş görmeleri gerekiyor ki paralarını düşükten bozdurmasınlar. Sektörel olarak bakarsak önerebileceğim sektörler bankacılık, sigorta, holding ve gıda şirketleri. CDS'lerin düşmesi yabancıyı buraya çekmeye başlar. Yabancı sermayenin öncelikleri her zaman bankacılık sektörü oluyor. Bunun yanında sigorta şirketleri primlerini arttırdılar. Gelirleri Eurobond gibi varlıklara dayalı olduğu için karlarını arttırmaları çok muhtemel. VIOP önerisi. Bu dönemde VIOP yani vadeli işlem ve opsiyon piyasası normal borsaya göre daha avantajlı. Çünkü takas bank paranıza aynı zamanda gecelik faiz yatırıyor. Bilmeyenler için vadeli işlem piyasasında paranıza gecelik faiz işler. Fakat kaldıraçlı olması sebebiyle finansal eğitiminiz yoksa kesinlikle orada işlem yapmanızı önermem. Ben uzunca bir süredir kaldıraçlı gram altın ve endeks işlemleri yapıyorum. Endeksi bir kenara koyarsak gram altını VIOP'tan almak tabii ki bu dönemde daha karlı. Altın artmasa bile gecelik faiz tüm paranıza yansır. Tüm videoda anlatacakların hepsi birer eğitim olup yatırım tavsiyesi içermez. Lütfen bunu unutmayın. Reel olarak kârda mıyız? Bir şeye yatırım yaparken mutlaka reel kârınızı hesaplamayı unutmayın. Bir hisse var. %30 artmasını öngörüyorsunuz. Ama ülkede enflasyonun %70 olduğunu düşünelim. Yani reel olarak kâr etmeniz için öncelikle enflasyonun üzerinde getiri almanız şart. Ne alırsanız alın. Yıl sonu %60 getiriyorsa reel olarak zarardasınız demektir. Aslında yüksek enflasyon dönemlerinde birçok fırsat gelir yatırımcılara. Ama böyle dönemlerde mal varlığınızı bile korumanız bence mükemmel. Bazen defansif olmalıyız. 3 yıldır yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz. Peki kaç kişi aramızda toplam portföyünü %200'ün üzerine çıkardı? En büyük getiri borçlanma. Yüksek enflasyonda en büyük getiriyi borçlananlar sağladı. Hatta kaldıraçlı borçlananlar. Peki ne demek kaldıraçlı borçlanma? Ev kredisini ele alalım. %20 peşinatla konut aldınız. Yani cebinizde olmayan bir parayla yatırım yapmış oldunuz. Aslında kaldıraç kullandınız. Rakamları örnek olarak veriyorum.
200 bin lira koydunuz, bankada 800 bin lira kredi verdi. Siz 1 milyonluk yatırım yapmış oldunuz. Şimdi 1 milyon üzerine kar etmeye başlayacaksınız. Ama aslında paranız 200 bin liraydı. Aylık olarak da 40 bin lira ödemeniz var diyelim. Enflasyonda bir yıl sonra bu ödemenizin en az yarısı eriyecek. 2020 ve 21 yılında 0.99'dan 1.29'a kadar ev kredileri dağıtıldı. Enflasyonda en büyük kazanan Türk lirası borçlananlar oldu. Yüksek enflasyonda uygun faizden çekilmiş krediler zaman içinde erir. Bir şey yapmanıza gerek yok. Borçlanmayı öğrenmeniz yeterli. Ama hocam faizler çok yüksek. Bu faizlerden ev alınır mı? Esas şimdi alınır. Çünkü faiz indirimleri başladıktan sonra hem kredinizi yapılandırmış olursunuz hem de evi daha iskontolu fiyattan almış olursunuz. Bir örnek vermeme izin verin. Geçen yıl 1.60'tan çektiğiniz tüketici kredileri şu an eridi. 2 yıl önce aldığınız aylık ödemeleri 4.000 lira olan ev kredilerinin borcu eridi. Bu şanslı kişilerden biri de benim. Belki de şu an sadece kiradan 10.000 lira para kazanıyorsunuz. Enflasyonda nakit değil, borç kraldır. Tabii ki bahsettiğim iyi borç. Ev ve araç piyasası. Ev ve araç piyasası açısından 2024'ün zorlu bir yıl olacağını düşünüyorum. Hükümet seçim nedeniyle kredi musluklarını kısa süreliğine de olsa açmazsa, ki açmasını beklemiyorum, 2024 yılının çok karlı geçmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak belirgin bir düşüş de beklemiyorum. Çünkü enflasyon hala devam ediyor. Türkiye'de satılan her 4 evden sadece bir tanesi kredili olarak satılıyor. Ülkemizin %10'luk kısmının Hollanda seviyesinde yaşadığı bir gerçek. Ancak önümüzdeki yıl satıcıların değil, alıcıların güçlü olduğu bir yıl olacağını öngörüyorum. Yani zaten sıkışık olan piyasada uygun fiyatlı ev ve arsa bulunabilir. 2 yıldır rölantide olan gayrimenkuller özellikle kredi musluklarının tekrar açılmasıyla 2025 itibariyle hız kazanabilir. Bu nedenle fiyatı şişirilmemiş, kira çarpanı uygun olan ev ve arsalar için sıkı pazarlık yapabilirsiniz. Altın ve gümüş üzerine. Bildiğiniz gibi piyasa çok daha ilerisini fiyatlar. Fed'in faizleri indirmesi bile çok daha erken fiyatlanacaktır. Bu nedenle ons altında yeni zirvelerin 2024 yılında görüleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda gümüşün de kendi zirvesinden hala çok uzakta olduğu için muhtemelen altından daha çok getirecektir. Gram altın ve gram gümüş için daha fazla umutluyum. Ons bacağı ile birlikte dolar bacağı da var. Ülkemizde doların da artışının devam edeceğini düşünürsek, gram altın ve gram gümüşün tarihi zirvelerine gideceği bir yıl olacaktır. Yatırım fonları. Yeni başlayanlara tavsiyem kesinlikle fonlara yatırım yaparak başlamalarıdır. Bırakın yatırımınızı profesyoneller yönetsin. Siz de bir yandan finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Temel ve teknik analiz yöntemlerini öğrenin. Fonları incelemek için tefas.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yıl içinde yabancı hisse senedi fonlarını da takip edebilirsiniz. Yabancı hisse senedi fonları dolar bazlı olduğu için yıl içinde çifte kazanç sağlayabilir. Diğer yandan borsada yeniyseniz yerli hisse senedi fonlarını da inceleyebilirsiniz. Videoyu dağıtmamak adına fonlarla ilgili daha sonra ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi de videonun başında bahsettiğim 5 tavsiyeye gelelim. 1. Eğer yüksek miktar nakitiniz varsa fırsatları beklerken faizden yararlanın ve yıl boyunca ilanlar üzerinden ev ve arsalar için pazarlık edin. Çünkü alıcıların güçlü olacağı bir yıl. 2. Ev kredilerini mutlaka takip edin. Oradaki herhangi bir uygun durumda ev kredisi kullanabilirsiniz. Faizler düşünce kredinizi yapılandırdığınızda evi iskontolu almış olacaksınız. 3. Borsada düşüşleri kovalayın. Enflasyon yüksekken bir de üzerine borsada %20'lik erimeler çok güzel alım fırsatları verebilir. Bir de uygun hisselerden seçerseniz enflasyon üzerinde getiri kazanabilirsiniz. 4. Portföyünüzde bir miktar altın ve gümüş için yer ayırın. Özellikle gümüşün yıllardır süren konsolidasyon ve ucuz kalma eğilimi doların da etkisiyle birlikte %100'ün üzerine getiri sağlayabilir. 5. Arabanızı eve dönüştürün. Son 5 yıl içinde almış olduğunuz bir aracınız varsa muhtemelen 1 milyona yakın bir değeri vardır. Bana kalırsa Anadolu'da hala 1 milyon alabileceğiniz çok güzel yatırımlık evler mevcut. Eğer siz de maaşı çalışansanız ve ekstra bir gelir arıyorsanız bence bunu değerlendirmelisiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın.